Sen radarından kaybolduğunda onun aklından neler geçiyor? Kemerlerini bağla. Çünkü bugünün gerçeği seni sarsabilir. Onu kovalamayı bıraktığında gözyaşları ve aşk şarkılarıyla değil, bu stoacının bir dokunuşuyla gerçeklerle yüzleş. Stoacıların bize kopuşu ve kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmanın gücünü öğrettiğini görüyorsun. Tıpkı ona sürekli mesaj atmaktan vazgeçtiğinde ve senin tahmin edilebilirden merak uyandırıcıya ani geçişini düşündüğündeki gibi. Hatta sürüyü takip etmeyi bırakıp bunun yerine öne çıkmayı seçtiğini sorgulayabilir. Sen onun senin geri dönmeni istediğini düşünsen de bir kez daha düşün. Bazıları duygusal saklambaç oyunu oynuyor. Kaybolup tekrar ortaya çıkıyor. Tepkini ölçmek için ve tahmin et ne oluyor. Çoğu kişi her zamanki gibi tepki vereceğine bahse giriyor. Ama işte stoacı bir bakış açısı ya da farklı seçersen ya sessizliğin, özdeğerin ve duygusal bağımsızlığın hakkında çok şey anlatıyorsa. Sadece orada oturma. Tepkilerinin sorumluluğunu al ve belki o da senin gizemini kovalamaya başlayacak. Ve bunu yaparken beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Stoacı zihniyete daha derinlemesine dalalım ve masaları kendi lehimize çevirelim. Takipte kalın ve birlikte kaybolalım. 1 numara, reddedilme hissi. Hepimizin hissettiği ama nadiren hakkında konuştuğumuz bir şey değil mi? Reddedilme, kimsenin yaşadığını kabul etmek istemediği ama hepimizin yaşadığı o mide bulandırıcı, ego zedeleyici deneyim. Şimdi bu senaryoyu hayal et. Onu kovalamayı bırakıyorsun. Yavaş yavaş kaybolmuyor ama aniden bir hayalet gibi. Bir dakika önce onun dünyasıydın. Ona ilgi gösteriyordun ve bir sonraki anda gidiyorsun. Ve tıpkı bunun gibi ortadan kaybolduğunda kontrol duygusu paramparça oluyor. İz bırakmadan ayaklarının altındaki halıyı çekmek gibi. İlk başta bunu önemsemiyor olabilir. Ama kısa süre sonra durumun gerçekliği yüzüne vuruyor. Aniden evrenin kraliçesi gibi hissetmekten her şeyi sorgulamaya geçiyor. Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptım? Neden artık ilgilenmiyor benimle? Egosu bir kez daha darbe alıyor. Ve gerçek duygusal iniş çıkışlar işte burada başlıyor. Önce üzüntü hissediyor. Bu sadece dikkatinin yokluğu, terk edilmenin daha derin bir hissi. Kendini önemsiz hissetmeye başlıyor. Sanki onu harcadığın zaman artık hiçbir şey ifade etmiyor. İnan bana, zihni dönüyor. Her okunmamış mesaj, her cevapsız çağrı bir gizem oluyor. Yanlış bir şey mi söyledim? Düşündüğüm kadar büyüleyici değil miyim? Cevapların olmadığı yerde cevaplar arıyor. Ama üzüntüden sonra öfke ortaya çıkıyor. Kendi kendine kim olduğunu düşünüyor. Öylece ortadan kayboluyor. Nasıl cesaret edip beni görmezden gelir? Şimdi incinmiş egosu geri savaşıyor. Sana kızgın tabii ki ama öfke sıklıkla içe de dönüyor. Ne yanlış yaptım? Neden yeterli değildim diye merak etmeye başlıyor. Ve karşılaştırma oyunu işte burada başlıyor. Belki başka biriyle birliktesindir, belki de onun duygularıyla oyun oynuyorsundur. Bu onu yer bitirir ve sonra utanç gelir. Reddedilmenin utancı, zayıf biri gibi. Kimsenin görmesini istemiyor. Sahte gülümsemelerin arkasına saklanmaya çalışıyor. Kafasında görünüşleri korumaya çalışıyor. Herkesin onu dikkatini çekemeyen kız olarak gördüğünü hayal ediyor. Geride bırakılan kız olarak. Umursamıyormuş gibi davranmaya çalışıyor ama o içinde bir güvensizlik fırtınası taşıyor. İşte stoacılığın devreye girdiği yer. Geri çekildin. Bunu kötü niyetle yapmıyorsun. Sonuçtan bağımsız bir şekilde bıraktın. Stoacılık bize başkalarının nasıl hissettiğini veya tepki verdiğini kontrol edemeyeceğimizi öğretiyor. Onu takip etmeyi bıraktın, bir tepkiyi kışkırtmak için değil, bağlanmadan şeylerin doğal olarak gelişmesine izin verme felsefesini benimsediğin için. Ve sen uzaklaşırken o tam bir düşünme modunda.
Her konuşma, her küçük jest, ikiniz arasında paylaşılan her bakış onun zihninde tekrar ve tekrar canlanıyor. Daha sıcakkanlı, daha soğuk olsaydı neyi farklı yapabileceğini merak etmeye başlıyor. Bunu elde etmek için çok uğraştı. Öz yansıtma, güçlü ama aynı zamanda bedeli de var. İşte olay burada. O, her ayrıntıyı analiz etmekle meşgulken sen sadece dışarıda hayatını yaşıyorsun. Bu durumu yönetmenin anahtarı manipülasyon değil, geri çekilerek, karşılığında hiçbir şey beklemeden diğer insanların tepkilerini ve duygularını kontrol edemeyeceğini anlayarak yaşamak. Gönül rahatlığını koruyorsun. Belki koşarak geri döner, belki o umursamazlıktır. Fazla reddedilmek canını yakar. Her iki tarafı da düşünmeye, sorgulamaya, merak etmeye zorlar. Ama işte stoacı gerçek bu. Ne kadar etkileyeceğine sen karar ver. Eğer uzaklaşıp yürümeye devam edersen, onun kendi düşünceleriyle boğuşmasına izin verirsen, huzurun kopuşta yattığını anlayacaksın. Geriye bakma. Onun kendi duygularını anlamasına izin ver. Sen daha güçlü ve umursamaz bir şekilde ilerlerken bir sonraki noktaya dalmadan önce düşünmek için bir an ayır, kendi duygularını düşün. Reddedilme deneyimleri zihniyetinizi, eylemlerinizi, hatta öz saygınızı nasıl şekillendirdi? Geri çekilmenin size ihtiyacınız olan berraklığı ve huzuru verdiği bir zaman oldu mu? Yorumlarda düşüncelerinizi duymayı çok isterim. Geri çekilmekle ilgili öğrendiklerinizi paylaşın. Şimdi ilerleyelim ve sırada ne olduğunu keşfedelim. 2 numara, bir şeyi kaçırmanın duygusu. Bunu kafanızda resmedin. Özellikle kadınların, insanların sizi değer vermeye başlamasında belli bir ironi var. Hemen ulaşabilecekleri yerden çıktığınız anda bu neredeyse psikolojik bir oyun gibi. Ve inanın bana, bunu izlemek büyüleyici. Sonsuza dek onu terk etmemişsiniz. Ama onu kovalamayı bıraktığınız anda her şey değişiyor. Sanki yokluğunuz onun ayaklarının altındaki halıyı çekiyor ve hiç beklemediği bir duygu dalgasını tetikliyor. Aniden sizi kaybetme korkusuyla boğuşuyor ve tam o anda ne kadar önemsediğini anlıyor. Ama asıl olay orada olmanız ve ona zamanınızı, enerjinizi vermeniz ve ona olduğunuzu göstermeniz. İyi adam, o seni zar zor fark etti. Sadece başka bir seçenektin. Sadece ihtiyacı olduğunda yanında olan başka bir adamdın. Ama sen geri adım attığında, arka planda kaybolduğunda dünyası alt üst oluyor. Aslında komik olan tek şey aniden ortadan kaybolmandı. Ve pat, şimdi sen onun istediğini bile bilmediği bir ödülsün. O anda içinde bir şeyler değişiyor. Kaybetme hissi ya da daha doğrusu seni kaybetme korkusu itici güç oluyor. Zihninde her anıyı sonsuz bir film şeridi gibi tekrar oynatmaya başlıyor. Birlikte güldüğünüz anlar en küçük, en sıradan konuşmalar bile şimdi değerli taşlar gibi görünüyor gözünde. Sanki yokluğun seni onun zihninde dokunulmaz bir statüye yükseltiyor. Gerçekten onu kaybettin mi diye merak etmeye başlıyor. Bunu düzeltmek için hala bir şans var mı ve tam o zaman aşırı düşünme başlıyor. Zihninde şüphe ve panik döngüsüne giriyor. Her etkileşimi bir dedektif gibi analiz ediyor. İşlerin nerede yanlış gittiğine dair ipuçları arıyor. Dürüst olalım. Burada aslında hiçbir şey kaybetmedi. Büyük bir kavga etmedin. Dramatik bir ayrılık olmadı. Sen sadece ulaşılmaz oldun. Ve sihir o zaman gerçekleşti. Stoacılık bize kaybın gerçekte olduğundan genellikle daha çok algılandığını gösterir ve bu durumda bizi derinden sarsan potansiyel kayıp korkusudur. Belki de onu kargaşada tutan şey belirsizliktir. Ama işte stoacı gerçeklik der ki bu kayıp hissi geçicidir. Emin olun. Biraz panikleyebilir, seni geri kazanmaya çalışabilir ve belki de başaracaktır bunu. Ama geri döndüğünde, tekrar tamamen müsait olduğunda o aciliyet duygusu kaybolur ve tahmin edin ne olur? Büyük ihtimalle eski yollarına geri dönecek, sana daha önce olduğu gibi kayıtsız davranacak. Çünkü artık seni kaybetme korkusu gitti. Geri döndün. O halde neden endişeleniyorsun? Bunu Black Friday indirimi gibi düşün. Herkes bir şeye elini uzatmak için can atıyor.
Ama indirim bittiğinde satın aldıklarına olan ilgilerini kaybediyorlar. Eğer mesafeni korumazsan seni sadece kayıp gittiğini hissettiğinde değer verecek. Ama tekrar rahatladığında her şey başa dönecek. İşte stoacı zihniyetin devreye girdiği yer tam burası. Kendi sınırlarını korumalısın. İzin verme. Geçici kovalamaca sizi her zaman değer vereceğini düşünerek kandırır. Anahtar nokta asla tam anlamıyla ulaşılabilir olmamanızdır. Çünkü sonunda onu yatırım yapmaya devam ettiren şey kaybetme korkusudur. Bu oyun oynamakla ilgili değil, değerinizi bilmek ve asla hafife alınmanıza izin vermemekle ilgili. Stoacı bağımsızlık ilkesini benimsemelisiniz. Sakin kalın, kontrolde kalın ve asla tam anlamıyla ulaşılabilir olmayın. Eğer onun sizi kaybettiğini hissettiğinde değer verdiği kişi olmaktan bıktıysanız, bingo, değişim zamanı. Herkesin aceleyle satın almak için koştuğu ve panik bittiğinde unutulan o ürün gibi olmayın. Her zaman arzu edilir olan ancak tam anlamıyla erişilebilir olmayan, nadir bulunan, yakalanması zor bir ürün olun. Bu zihniyeti benimsediğinizde onun hafife aldığı adam olmayı bırakacak ve kaybettiği için pişman olduğu adam olmaya başlayacaksınız. Tek kullanımlık bir seçenek olmaktan bıktıysanız döngüyü durdurma zamanı. Hayatınızın, duygularınızın ve değerinizin kontrolünü ele alın. 3 numaramız merak. Merak güçlü bir duygu. Düşüncelerini tüketebilir, geceleri onu uyanık tutabilir ve normalde düşünmeyeceği eylemlerde bulunmasına neden olabilir. Kendinizi onun dünyasından uzaklaştırdığınızda onu kovalamayı bırakın ve açıklama yapmadan ortadan kaybolun. Geride bir boşluk bırakırsınız. Zihninin takıntılı hale geleceği boş bir alan taşarak. Bir cevap talep eden bir soruya dönüşürsünüz. Size şunu sormama izin verin. İnsanlar ne sıklıkla gerçekten durup düşünürler? Tam olarak ne olduğunu bildiklerinde neredeyse hiç. Belirsizlik birinin dikkatini çeken bilinmezlik. Geri çekilip ona herhangi bir netlik teklif etmeyi reddettiğinizde zihni yarışmaya başlar. Neden gitti diye düşünür. Daha iyi birini mi buldu ya da bunun sebebi benim yaptığım bir şey miydi? Olasılıklar düşüncelerini doldurur ve her geçen an bilme ihtiyacı onu daha da tüketir. Stoacı felsefede temel fikirlerden biri duygusal dayanıklılık ve kontroldür. Bir stoacı düşünsel veya duygusal tepki vermez. Bunun yerine kısıtlamanın gücünü kullanır. Ortadan kaybolduğunuzda benimsediğiniz zihniyet tam olarak budur. Onu önemsiz şeyler yüzünden veya oyun oynayarak hayal etmiyorsunuz. Geri çekilip duygusal sakinliğini korumayı seçiyorsunuz. Zihninde ortaya çıkan ve tamamen sizin kontrolünüz dışında olan kaos ama insan merakının doğal bir sonucu. İzin verin, sizi uzaklaştığınızda olanlara daha derinlemesine götüreyim. Zihni sorular ve güvensizliklerle dolu bir savaş alanına dönüşür. Her küçük şeyde cevap aramaya başlar. Önce sosyal medyanızı takip eder, her gönderiniz, her hikayeniz, verdiğiniz her beğeni bir gizem romanındaki ipucu gibi analiz edilir. Bir ipucu olup olmadığını kontrol eder. Dışarı çıkıyorsan, yeni biriyle tanıştıysan ya da hayatın onsuz ilerliyorsa o zaman ortak arkadaşlarına ulaşarak elinden gelen her türlü bilgiyi almaya çalışır. Benden bahsetti mi? Başka biriyle mi görüşüyor? Hatta ailenizde neler olduğunu sorabilir ve bir açıklama bekler. Merak o kadar yoğunlaşır ki çoğu zaman farkında olmadan davranışlarını yönlendirmeye başlar. İşte stoacının tekrar devreye girdiği yer burasıdır. Stoacıların ilkelerinden biri neydi? Neyi kontrol edebileceğini, neyi edemeyeceğini anlamaktır. Onun duygularını ya da merakını kontrol edemezsin, evet. Ama sessiz kalarak ve ona hiçbir cevap vermeyerek sessizliğini ve davranışlarını kontrol edebilirsin. Soğukkanlılığını ve disiplinini koru. Onu soru fırtınasında sakin bir merkez olursun.
Seni sadece ilgi çekici değil, aynı zamanda onun gözünde güçlü yapan bu duygusal kontroldür. Seni oluşturan kodu çözmek isteyecektir ama ne kadar direnirsen o da buna o kadar takıntılı hale gelecektir. Ancak burada kritik bir nokta var. Merak kırılgan bir şeydir. Bilinmezlik de gelişir. Ama ona bir cevabın ipucunu verdiğin anda sihir başlar. Eğer neden ortadan kaybolduğunu öğrenirse ya da bilerek saklandığını anlarsa gitmiştir. Entrika buharlaşır. Bu yüzden disiplinli kalmalısın. Stoacılık bize duygularımızın eylemlerimizi belirlemesine izin vermemenin önemini öğretiyor, değil mi? Ona istediği cevapları verme tuzağına düşme. Eğer bunu yaparsan onun seni düşünmesini sağlayan şeyi öldürme riskini alırsın. Merakın da karanlık bir tarafı vardır. Eğer kontrol edilmezse saplantıya yol açabilir. Sık sık gittiğin yerlerde ortaya çıkmaya başlayabilir. Bunun sadece bir tesadüf olduğunu iddia edebilir. Yaşadığın her çevrimiçi etkileşimi tarayabilir. Hayatının farkında bile olmadığın parçalarını bir araya getirebilir. Hepsi senin haline geldiğin bulmacayı çözmek için yaptığı çaresiz girişimin bir parçası. Ama gerçek şu ki, bunu çözemez. Çünkü merakını canlı tutmanın anahtarı ona asla senin amaçlarını ya da muhakemeni tam olarak anlamasına izin vermemektir. Bir bilmece olarak kalmalısın. Onun tam olarak çözemediği bir gizem. Stoacılık bize ayrıca bağlanmamayı da öğretir. O uzaklaştıkça sen bu ayrışmayı uygulayarak doğrulama veya kapanış ihtiyacı bırakarak eylemlerin için kimseye bir açıklama borçlu olmadığını anlarsın. Ve bunu yaparak o merak ve belirsizlik döngüsünde sıkışmışken kontrolünü korursun. Siz hayatı yaşarken huzur içinde kalırsınız. Bu yüzden onun merak etmesine izin verin. Var olmayan cevaplar aramasına izin verin. Çünkü sonunda merak kediyi öldürmeyebilir. Ama onun çözemediği kişinin peşinden koşmasını sağlar. Dördüncüsü, öz değerlendirme. Bunu hayal edin. Oradaydınız ve ona ilgi gösteriyordunuz. Aşırıya kaçmadan sadece ilgilendiğinizi bilmesi için bir sonraki gün geri çekilme kararı alırsınız. Oyun oynadığınız için değil kesinlikle, kendi değerinizi fark ettiğiniz için. Ona mesaj atmayı bırakırsınız. Şimdi sürekli bir varlık olarak görünmeyi bırakın. Arka planda sadece başka bir erkek olmak yerine derin bir şey ortaya çıkmaya başlar. Ortadan kayboldunuz ve bu onu kafa karışıklığı sarmalına sokar. Sürekli ilgiye alışkın bir kadın için bu ani yokluk çok vurur. Zamanını ve onayını almak için yarışan erkeklere alışkındır. Kullandığı başkalarının onun sevgisini kazanmak için rekabet etmesiyle egosunun beslenmesine izin veriyorsun. Ama sen olmaya cesaret ettin. Tipik çardan uzaklaştın ve onun dünyasını sarstın. Ve işte burada stoacılığın öğretileri devreye giriyor. Arzunun ve dışarıdan onay alma ihtiyacının kontrolüne girmeyi reddederek geri çekiliyorsun. Öz denetimin stoacı idealini temsil ediyorsun. Onun kaprislerinin hareketlerini dikte etmesine izin vermiyorsun. Ve bu kendi başına güçlü bir şey. İlk başta bunu önemsemiyor olabilir. Ama günler geçtikçe merak etmeye başlar. Ve işler burada değişmeye başlar. Kendine neden beni kovalamadığını sormaya başlar. Yanlış bir şey mi yaptım? Şüphe tohumu artık ekilir ve büyümeye başlar. Seni kendinden uzaklaştırmak için ne yapmış olabileceğini anlamaya çalışarak her konuşmayı, her mesajı, her etkileşimi tekrar dinler. Kendi öz yansımasına adım atar. Bağlantınızın dinamiklerini sorgular. Bu stoacıların bahsettiği rahatsızlıktır. Kontrolü kaybetmenin rahatsızlığı. Dikkat çekmeye alışkın olan kadınların genellikle komutada oldukları bir konfor alanında yaşadıklarını görürsünüz. İpleri onlar çeker ve diğerleri dans eder. Tıpkı bir kukla gibi. Ancak şimdi sen gidince yabancı bir şeyle karşı karşıya kalır. Kontrol kaybı. Bir zamanlar başkalarının sürekli onaylamasıyla şişirilen egosu günden güne küçülmeye başlar. Kendini sorgulamaya başlar. Belki de düşündüğü kadar ilginç değildi. Belki de onda ilgini kaybetmene neden olan bir şey gördün. Ve bu düşünceler onu kim olduğunu ve nasıl davrandığını yeniden değerlendirmeye iter. Bir an duralım ve gerçek hayattan bir örnek getirelim.
Düşün, sürekli ilgi bekliyor gibi görünen birinden uzaklaşmaya karar verdiğiniz bir durum hakkında belki biraz kendinize odaklanmaya karar verdiniz. Belki işiniz, hobileriniz veya kendi gelişiminiz ilk başta öncelik oldu. Güçlendirici hissettirdi. Çünkü artık onay peşinde değildiniz. Ama sonra garip bir şey oldu, size ulaştı. Neden? Çünkü yokluğun olağan dinamiği bozdu ve onu düşünmeye zorladı. Başkaları gibi olmadığınızı fark etmeye başladı ve bu onun kendini sorgulamasına neden oldu. Onun için bu bakış açısındaki değişim iki farklı sonuca yol açabilir. Bir, durumda size geri kazanması gerektiğine karar verebilir. Suları test etmek için ince hareketler yapacaktır. Hala müsait olup olmadığınızı görmek için size ulaşacaktır. O bağlantıyı yeniden canlandırmaya çalışır. Artık baskın olmaya çalışmıyor. Bunun yerine kendisi ona yarıyor. Kendisine sizin üzerinizdeki kontrolü kaybetmediğini kanıtlamak istiyor. Egosu bunu talep ediyor. Çünkü belirsizlik içinde kalmaya alışkın değil. Ama stoacı bakış açısından şaşmayın. Gücünüz kayıtsızlığınızda yatıyor. Duygusal tepki vermiyorsunuz. Zaten kendi yolunuza odaklanmaya karar verdiniz. Bu yüzden geri dönmese de diğer senaryoda seni kontrol etmiyorsa tüm içsel karmaşasından sonra farklı bir sonuca varabilir. Uzaklaşmanın bir rahatlama olduğuna karar verebilir. Kendini çabaya değmediğine veya bu bağın düşündüğü kadar güçlü olmadığına ikna edebilir. Ama asıl mesele şu ki hayatına devam etse bile seni her zaman kurallara göre oynayan biri olarak hatırlayacak. Onun zihninde ayrı duran biri olarak kalacaksın. Yüksek yolu seçtin ve bunu yaparak onun ilgisinden çok daha değerli bir şey elde ettin. Kendi duyguların üzerinde ustalık kazandın ve bu sonunda gerçek zaferdir. 5 numara. O seni hemen takip edecek. Şimdi devranın döndüğü ve işlerin gerçekten ilginçleştiği kısma dalıyoruz. Aniden ortadan kaybolduğunu görüyorsun. Hiçbir açıklama yapmadan uzaklaştığında içinde bir ateş yakıyor. Sanki varlığından bile haberdar olmadığı bir düğmeye basmak gibi. Reddedilme ve merak karışımı bir duygu onu ele geçiriyor ve farkına varmadan seni kovalıyor. Evet arkadaşım, düşündüğünden daha sık oluyor. Bu senaryoyu hayal et. Mesajlaşmayı bıraktın. Eskiden olduğun gibi artık müsait değilsin ve aniden kendini ne olduğunu merak ederken buluyor. Ne değişti? Neden artık onun etkisi altında değilsin? İşte büyüleyici olan yer burası. Artık tahmin edilebilir değilsin çünkü ve onun zihninde durum üzerindeki kontrolünü kaybetmeye başlıyor ve tam burada onun saplantısını körükleyen bir kıvılcım var. Şimdi senin için açıklayayım. İlk hareketi incelikli ama kasıtlıdır. Sosyal medyada bir şey paylaştığın her seferinde bir şahin gibi çevrimiçi varlığını takip etmeye başlayacaktır. Tahmin et, ilk kim görüntüleyecek? Doğru bildin. Paylaştığın her hikayeyi, yüklediğin her fotoğrafı izliyor olacak. Ve aniden yıllar önceki resimleri beğenmeye başlarsa şaşırma. Evet, 2018'den kalma o garip resimleri bile. Çünkü hala izlediğini fark etmeni istiyor. Hala ilgileniyor ama burada bitmiyor. Yeterli bilgi alamazsa daha da ileri gidebilir. Yaratıcı olabilir ve hatta belki de bir şeyler yaratabilir. Fark edilmeden sizi takip etmek için profiller oluşturur. Sanki sizin nerede olduğunuz, kiminle olduğunuz ve en önemlisi onsuz hayatınıza devam edip etmediğiniz hakkında ipuçları arayan dijital bir dedektife dönüşür. Ve siz onun tek yapacağının bu olduğunu düşündüğünüz anda destek ister. Hesabınızı takip etmesi için bir arkadaşını gönderebilir. Kontrolü kaybetmeyi reddettiği bir oyun gibidir. Yokluğunuzun onu derinden etkilediğini kabul etmeyi reddeder. Bu davranışın göründüğü kadar nadir olmadığını görürsünüz. Aslında uzaklaşarak onun zihninde bir aciliyet duygusunu ateşlemiş olursunuz. Aniden artık kararları verenin kendisi olmadığını fark eder ve bu içinde derinlerde bir yerde bir şeyleri harekete geçirir. Sizinle doğrudan yüzleşmek istemez. Bu onun duygularını kabul etmesi anlamına gelir çünkü. Bunun yerine stoacılık dünyasında gerçek duygularını açığa çıkarmadan neler olup bittiğini anlamaya çalışarak perde arkasında çalışır. İşte gücün olduğu yer. Bağlanmama, geri çekilerek, kontrolünüzde olanı anlayarak ve kontrolünüzde olmayanı bırakarak temel ilkelerden birini uygulayarak devreye girer.
Hayır, hayır. Onu manipüle etmeye çalışmıyorsun. Bunun yerine kendine, kendi huzuruna odaklanıyorsun. Ve onu rahatsız eden şey de tam olarak bu. Sizdeki bu değişimi hissediyor ve her şeyi sorgulamasına neden oluyor. Daha önce böyle bir davranış fark ettiniz mi? Belki geri çekildiniz ve aniden her zamankinden daha farklı bir şekilde daha fazla ilgilenmeye başladı. Sürekli olarak sosyal medyanızda gizlice dolaşıyor ve arkadaşlarınıza sizin hakkınızda sorular soruyor. Yorumlarda bana bildirin. Çünkü eminim ki bazılarınız bunu ilk elden deneyimledi. Şimdi geri çekilmenin dinamiği tamamen değiştirebileceğinizi gördüğünüze göre düşünmeniz için zaman geldi. Geri çekilmenin onu peşinize düşürdüğü bir durumda kaldınız mı? Belki de onun hayatınıza yeniden girmeye çalıştığının işaretlerini görüyorsunuz. Aranıza biraz mesafe koyduğunuza göre eylemlerinizin çevrenizdekilerin tepkilerini nasıl şekillendirdiğini derinlemesine düşünmeniz için zaman geldi. Düşüncelerinizi duymayı çok isterim. Bu yüzden aşağıya bir yorum bırakın lütfen. Deneyiminizi paylaşın veya sadece güç benim elimde yazın. Başkalarının bu çekim oyununda nasıl yol aldıklarını görmek her zaman harikadır. Yalnız olmadığımızı hatırlatır. 6. numaramız. Rahatlama ya da pişmanlık. Rahatlama fikrini ele alalım. Evet, geri çekildiğinizde ona tam olarak istediğini veriyorsunuz. Bunu görmemiş olsanız bile belki de duygusal olarak çoktan bitmiş olan bağdan bıkmıştı. Ya da sizinle bir geleceği yoktu. Yokluğunuz gizli bir lütuf olabilir. Onu artık kendisine hizmet etmeyen bir durumdan kurtarmış olabilir. Rahat bir nefes alabilir ve sonunda bununla uğraşmak zorunda değilim diye düşünebilir. Yutması acı bir hap ama stoacıların öğrettiği gibi gerçekliği olduğu gibi kabul etmelisiniz. Gerçek şu ki çoktan gitmiş bir şeye tutunmuş olabilirsiniz. Ve bu durumda çıkışınız onun için bir kayıp değil bir kazanç olur. Ve işte stoacılığın gerçekten devreye girdiği yer. Geçmişe tutunmak yerine bırakmayı öğreniyorsunuz. Hiçbir ilişkinin tek başına bir kişinin çabasıyla hayatta kalmayacağını anlayın. Kalamaz. Şimdi madalyonun diğer tarafına geçelim. Pişmanlık. Ah, işler burada ilginçleşiyor. Sen ortadan kayboldun ve şimdi o düşünceleri belki son konuşmalarınızı tekrar zihinde oynamaya başlatıyor. Güzel zamanları hatırlar ve yavaş yavaş farkına varır. Bir hata yapmış olabilir. Belki de seni hafife aldı. Söylemek istemediği şeyleri söyledi. Masaya getirdiğin şeyi takdir etmedi. Birdenbire yokluk beklediğinden daha sert vurur ve pişmanlık acısını hisseder. İşte egosunun savaşmaya başladığı yer burasıdır. Uzanmalı mı? Bu anda kırılan şeyi düzeltmek için hala bir şans var mı? Arkadaşım, inan bana güç senin ellerinde. Stoacılık bize bu tür cazibeler karşısında sakin kalmayı öğretir. Duygularla yönlendirilen kararlara acele etmemek. Konuşmak için sana ulaşırsa kendini gerçekten aynı yola tekrar girmek isteyip istemediğini sormalısın. Pişmanlık bir ilişkiyi kurtarmak için yeterli değildir. Yeniden inşa etmek için her iki taraftan da gerçek bir istek gerekir. Oyunu bırakmak, oyunlar oynamak ve daha güçlü bir şey yaratmak için çalışmak. İster o, ister rahatlama ya da pişmanlık hissedersen kendi özdeğer duyguna odaklan. Eğer o yoluna devam ettiyse bunu kabul et. Eğer yaptıklarından pişman olursa geri dönmekte acele etme. Ve sonunda her şeyin gerçekten değişip değişmeyeceğini değerlendir. Sadece rahatlama ya da pişmanlık meselesi değil bu. Değerini fark etmek ve hangi yolun sana en iyi şekilde hizmet ettiğine karar vermek. Ona ikinci bir şans vermek mi yoksa kendi yolculuğuna devam etmek mi? Önemli olan bunu bilinçli bir şekilde yapman. Sakinlik ve netlik sonuçta stoacıların dediği gibi bilgelik dış koşullardan değil, iç benliğinizin gücünden gelir. 7 numara. O oyunu oynayacak. Birçoğunuzun muhtemelen bir kadından uzaklaştığınızda ve oyun aniden başladığında deneyimlediği bir şeye bakalım. Bu herhangi bir oyun değil. Bu egonun ve duyguların kontrol oyunu. Geri çekildiğinizde belki biraz alan yaratmayı umduğunuzda bunu bir meydan okuma olarak yorumlayabilir. Ve tahmin edin ne olur? Bazı kadınlar bu meydan okumayı intikamla kabul edecek ve o uzaklaşıyor diye düşünecekler.
Hadi bakalım. Burada gerçekten kimin gücü elinde tuttuğunu görelim. İşler burada zorlaşabilir. Basitçe geri çekilmenizle başlayan şey hızla psikolojik bir çekişmeye dönüşebilir. Doğrudan duyguyla yüzleşmek yerine klasik kedi fare oyununa girişecektir. Sizi resmen geri çekilmek için tasarlanmış bir oyun. Bir gün hiçbir yerden çıkıp size mesaj atar. Bu sıradan bir oyundur. Belki de şakacı ve her şeyin normale döndüğünü düşünmeye başlıyorsun. Ama sonra hiç beklemediğin bir anda bum ortadan kayboluyor. Cevap yok, güncelleme yok. Sadece sessizlik. Orada telefonuna bakıyorsun. Kalbin çarpıyor. Aklın yarışıyor. Ne yapıyor? Kiminle? Bu tam da ortadan kaybolarak istediği tepkiydi. Seni dengesiz hissettiriyor. Kaygılı ve her şeyi sorgular halde bırakıyor. Özünde senaryoyu tersine çevirdi. Seni aniden kovalayan kişi yaptı. İşte stoacılığın devrede girdiği yer burası. Marcus Aurelius size başkalarının eylemlerini değil, sadece onlara verdiğimiz tepkileri kontrol edebileceğimizi hatırlatırdı. Bu numaraları yaptığında iki seçeneğin var. Kendini kafanın karışmasına ve hayal kırıklığına sürükleyebilirsin. Ya da onun yaratmaya çalıştığı kaosa kayıtsız kalabilirsin. Umarım iyisinizdir. Gibi belirsiz ipuçları verebilir. Niyetlerini ikinci planda bırakmana neden olur. Umurunda mı yoksa sadece seni oyalamaya mı çalışıyor? Bu şüphe tam da kaygını besleyen şeydir. Ona üstünlük sağlamak. İşte bir örnek. Bir partide olduğunu ve onu odanın diğer ucunda gördüğünü hayal et. Bir süredir uzak durmuştun ama aniden gülüyor ve başka biriyle konuşuyor. Sanki hiç düşünmeden hayatına devam etmiş gibi görünüyor. Evet, midende bir düğüm hissedebilirsin. Ama bu stoacı yaklaşımının en büyük müttefik haline geldiği an. Epikurs demiş ki, önemli olan başına gelenler değil, buna nasıl tepki verdiğin. Kıskançlık ve kafa karışıklığının seni tüketmesine izin verebilirsin ya da onun davranışlarının senin huzurunu tanımlamadığını bilerek sakin kalabilirsin. Görüyorsun, davranışları kontrolünü yeniden kazanmakla ilgili. Sen uzaklaştığında kaybettiğini hissediyor. Bu seninle ilgili değil, bu güç duygusunu korumakla ilgili. Senin geri çekilmenin onu rahatsız ettiğini açıkça kabul edemiyor. Bu yüzden seni geri çekmek için bu oyunları oynuyor. Ama işte anahtar nokta. Eğer katılırsan kendini onun duygu çekişmesine çekersen ona tam olarak istediği şeyi veriyorsun. Bu oyuna stoacı tepkisi ver ve bırak kendi başına oynasın. Onun gizemli mesajlarına ya da kaybolmalarına tepki vermene gerek yok. Ayakların yere bassın ve merkezde kal. Unutma ki huzurun senin ellerinde. Tepki vermeyi bıraktığın an oyun gücünü kaybeder. O kaos yaratmaya çalışabilir. Ama senin gücün bundan etkilenmeme yeteneğinde yatar. Asıl soru şu ki, tuzağa düşecek misin? Yoksa fırtınanın ortasında sakin kalmanın stoacı bilgeliğini benimseyerek bunun üstesinden mi geleceksin? Karar verme gücü tamamen senindir. 8. Sessizliğin ağırlığı. Bir düşün. Sessizleştiğinde sadece konuşmadan uzaklaşmıyorsun. Onun zihnine giriyorsun. Birdenbire orada değilsin. Ve o yokluk söyleyebileceğin herhangi bir kelimeden daha gürültülü oluyor, biliyor musun? Bu bir merak boşluğu yaratıyor. Sorularla doldurmaya çalıştığı bir alan. Ne oldu? İlgisini mi kaybetti? Başka biriyle mi görüşüyor? Sessizlik sihrini göstermeye başlıyor. Çünkü onu düşünmeye, aşırı analiz etmeye ve en önemlisi korkuya sürüklüyor. Sonsuza dek kayıp gideceğinden korkuyor. Bu neden bu kadar güçlü? Çünkü çok ilkel bir insan duygusuna dokunuyor. Kayıp korkusu. Hiç kimse terk edilmiş veya karanlıkta bırakılmış hissetmekten hoşlanmaz. Ve sen bu mesafeyi yarattığında onu buna zorlayan bir rahatsızlık hissetmeye başlıyor. Bu anlamda eylem sessizliği toplumsal iletişimde bir duraklamadan daha fazlası haline gelir. Stoacı bir bakış açısına göre güçlü bir psikolojik araç haline gelir. Sessizlik gizemden daha fazlasını temsil eder. Kontrolü sürdürmekle ilgilidir. Stoacılar bize duygularımızın eylemlerinizi belirlememesi gerektiğini öğretir. Bu durumda sessizliğiniz o içsel gücün bir yansıması haline gelir.
Onun her kelimesine tepki vermiyorsunuz. Kendinizi açıklamak veya ona yaramak için acele etmiyorsunuz. Merkezdesiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Geri bildirimlerimiz içeriğimizi ilgi alanlarınıza göre iyileştirmemize ve uyarlamamıza yardımcı olur. Gitmeden önce ekrandaki önerilen videoları izleyerek daha fazla stoacı bilgelik ve hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için pratik ipuçları edinin. Bizimle daha derinlere dalın, ilham alın ve bu kendini keşfetme ve kişisel gelişim yolculuğuna birlikte devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler ve stoacıların sözleriyle engelin yol olduğunu unutmayın. İlerlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.